Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldiniz sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2025 Şubat ayında seni neler bekliyor sevgili yengeç burcu. Kartlarımı senin için karıştırıyorum. Arkadaşlar 15 Şubat ya 16 Şubat itibariyle alabilirsiniz ve komple Şubat ayını kapsayan etkileri alacağız arkadaşlar. Son kez bir karıştırdım. Bakalım neler gelecek. Şimdi burada kılıç yedilisi arkadaşlar 7 Şubat tarihine kadar yine bu tarihlerde de 16 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arası birazcık dikkat etmende fayda var sevgili yengeç burcu. Yalan dolan birileri seni sözel olarak kullanmak isteyebilir, sözel olarak seni manipüle etmek isteyebilir, kandırılma, dolandırıcılık. Bak kılıç yedilisi zaten başlı başına dolandırıcılıktır arkadaşlar. Kandırılma, dolandırıcılık, dedikodu kötü bir şey. Yani buna karşı birazcık dikkat etmende fayda var. Şimdi değnek sekizisi geldiği için bakın şimdi sevgili yengeç burcu. Arkadaşlar Şubat ayının 7'sine kadar dedikodu, söylemler, iletişim yani gelen linklere tıklama. Aynı şekilde bakın iletişimle alakalı her şey. Konuştuklarına dikkat et. Birileri sana yalan yanlış bilgiler söyleyebilir. Değnek sekizisi iletişim, kılıç yedilisi dolandırıcılık. Yani direkt bu şekilde. Şimdi dolandırılma, iletişimle alakalı sıkıntılar, yanlış bir şeylerin söylenmesi, yanlış bir şeylerin kulağına gelmesi. Bunlara karşı dikkat et. Özellikle Şubat ayının 7'sine ve 8'ine kadar dikkatli ve tedbirli ol tüm bu konularla alakalı. Yani diyor ki her duyduğuna inanma. Herkese ve her şeye güvenme. Tedbirli ol. Uyanık ol, kontrollerini iyi yap, gelen linklere tıklama, dolandırıcılık arttı da arttı arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi burada ne olursa olsun senin hayatına gelebilecek olan yeni bir başlangıç var ve tılsım sekizlisi. O zaman başlayalım. Şimdi burada kariyer hayatınla ilgili çok güçlü bir başlangıç. Fakat arkadaşlar birileriyle sözel olarak bir yüzleşme yaşanılacak. Yengeç burcu, komşuların, yakın çevren, seni üzen insanlar, arkandan iş döndürenler, birlikte iş yaptığın insanlar kimse fark etmez. Yani bu çalışma arkadaşların olabilir, patronların olabilir. Birileriyle bir yüzleşme, bir konuşma fakat bazı şeyler yalan yanlış aksettirebilir sana. Buna karşı dikkat et. Aynı şekilde sen de iletişim diline de dikkat et. Bununla birlikte yurt dışı ile bağlantılı konular, yurt dışından haber bekleyen arkadaşlarım varsa, beklediğim bir mail, beklediğim bir haber, sonuçlanmasını istediğim bir şey. 8 özellikle 8 vurgusu çok baskın. 8 Şubat tarihine kadar 8 Şubat ve sonrası buraya yine tarih vermeyelim. Artık bu haberlerin geleceğini söylüyor ve yurt dışı ile alakalı bağlantılar. Yurt dışına gitmek, belki orada bir eğitim almak, online işlerde olabilir pek tabii ki. Burada kariyer hayatınla ilgili yeni ve güçlü bir başlangıç var. Yeteneklerini kullanmak. Bak şimdi tılsım sekizlisi yeni bir işe başlamak. Amatörce başladığın bir işte bile profesyonel olmak diyor. Yeni bir projeye başlamak, yeni bir eğitime başlamak bu konularda şanslı olacaksın. Fakat 7'sine kadar 8'ine kadar bir mücadele. Bakın değnek yedilisi. Şöyle bir devam edelim bakalım bu nedir? Hep 7 vurgusu çok baskın arkadaşlar. Bakalım. Evet para konularına dikkat edin. Özellikle bakın tılsım dörtlüsü Şubat ayının 4'ü civarı parayla ilgili konular. Arkadaşlar kariyer noktaları, parayı yetiremiyorum, elimdekini tutmam lazım, onu ekliyorum, bunu ekliyorum. Hep bir idare noktası ve bir mücadele, verdiğim bir mücadele. Emeklerimin karşılığı bu olmamalıydı. Yani bu kadar mücadele veriyorum, bu kadar emek veriyorum. Yani belki patronunla ya da ortağınla, iş yaptığın kişiyle ya da müşterinle, misafirinle belki bunları konuş. Misafir dediğim şey hani kendi işletmesi olan arkadaşlarım genelde müşterilerine misafir denilir ya, öyledir hani aileden gibi görülür gibi. Böyle bir etki. Hani burada ya ben bunu hak etmediğim gibi bir durum söz konusu. Özellikle 4'ü civarı ve 15-16 Şubat tarihi ve 4 Ocak tarihi ve 4 Şubat tarihine kadar para konularına birazcık daha dikkat etmende fayda var. Yani emeklerimin karşılığı bu değildi dediğim bir durum var. Şöyle bir bakalım. Şeytan kartı. Bakın tam da tılsım yedilisinin altına geldi arkadaşlar. Şimdi burada aldanma, aldatılma, kandırılma ve ihanet. Eğer birileri seni bakın burada şudur demeyeceğim. Zaten diğer açılımlarda anlatıyorum arkadaşlar. Kandırılma,
ihanet, nefsi yapılan şeyler, nefsi yapılan işler ve eylemler, tutkuların çok daha baskın gelmesi, senden kaynaklı veya karşı taraftan kaynaklı. Buna karşı lütfen çok dikkat et. Burayı kapattım. Dolandırıcılık, kandırma, bunlara dikkat et. Burayı kapattım. Şimdi bununla birlikte kupa altılısı arkadaşlar, geçmiş konular, geçmişte yarım kalan konuların, eğitim hayatın, kariyerin, aşk hayatın, sana söylenip de yapılmayan bir şeyler varsa özellikle Şubat ayının 6'sından sonra, 3'ünden sonra ve 8'inden sonra bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler olacak senin için. Geçmişte yarım kalan konular. Kupa altılısı. Aynı zamanda özlemdir, hasrettir. Çok duygusal olabilirsin, çok hassas olabilirsin, geçmişe gidebilirsin, çocukluğuna gidebilirsin. Böyle bir duygusal tarafın ekstradan ağır gelebilir. Fakat bununla birlikte geçmişten, yani geçmişin şifası var. Geçmişte yarım kalan, beklediğin, ertelenen konuların artık böyle bir hızlanacak. Geçmişte hak ettiğin bir şeyin sana verilmesi ve imparatoriçe. Doğurganlığın yüksek olacak, üretkenliğin yüksek olacak, ortaya çok güzel bir iş, çok güzel bir proje çıkartabilirsin. Anaç tarafın, vicdani ve merhamet tarafın çok ağır basabilir. Kupa altılısı ve imparatoriçe. Ve arkadaşlar Başak burçlarından, Başak etkili kişilerinden destek alabilirsiniz sevgili Yengeç burcu arkadaşım. Boğa, Başak, Oğlak, ya Başak çok daha baskın. Yay burcu, Başak Burcu, Boğa, Başak, Oğlak, Yay Burcu. Bu kişilerden destekler gelecek. Oğlaklara ve ikizlere birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Bunları da küçük bildirim olarak söylüyorum arkadaşlar. Ve burada belki bazılarınız çocuk müjdesi arkadaşlar. Yani bakın değnek ası, imparatoriçe, kupa altılısı, çocuk müjdesi. Çocuklarının hayatıyla ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Yani burada sana farklı para kapıları, farklı kaynaklar, farklı kazançlar gelecek. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Şeytan kartını ben düşman olarak da aldım. Rakiplerin, düşmanların böyle gevşek ağızlı, bakın böyle sinirli söyledim burayı. Gevşek ağızlı insanlardan böyle bir kurtulabilirsin. Bir sorunun üstesinden gelebilirsin. Bu konuda oldukça başarılı olacaksın. Burada bir düşman var yani arkadaşlar. Böyle kötü bir enerji var. Ve geçmişten gelen bir şey. Artık böyle bir bolluğun, bereketime kadersel olarak desteğin altında kader çarkı. Kadersel olarak. Yani burada sistemde kalmak, akışta kalmak, teslimiyette kalmak oldukça önemli olacak senin için sevgili Yengeç Burcu. Şimdi imparatoriçe eve bereket getiren kadın olarak da görüyorum ben onu. Yani eve bereket getiren kadın, eve bereket getiren. Ya bu dişil tarafın beyefendi ol, hanımefendi ol. Erkekler içinde, hanımefendiler içinde yorumlar geçerlidir. Hepimizin eril, dişil tarafı vardır arkadaşlar biliyorsunuz. Burada bir bereketlenme, işinin bereketlenmesi, eşinle alakalı konular söz konusu olabilir. Ve burada işinle alakalı özellikle yolculuklar ve seyahatler, işin, eğitiminle ilgili yolculuklar, seyahatler gerçekleştireceksin. Bazılarınız arkadaşlar hani böyle bir uzmanlık olabilir mesela. Bir şeyle ilgili bir uzmanlık, işinle ilgili yapacağın araba kartı, işinle ilgili yapacağın yolculuklar, seyahatler. Artık böyle bir hayatının kontrolünü eline almak istemen var sevgili Yengeç Burcu. Böyle bir durum var. Bir uzmanlık, terfi, yükseliş, bir belgenin sonuçlanması, sorunlarını çözmek ve sorunlarının üzerine gitmek. Evet, böyle bir etki var. Çok güzel burası. Kupa onlusu arkadaşlar. Ve burada bakın gizli bir şeyler var. Bakın kılıç üçlüsü. Arkadaşlar gizli bir şeyler açığa çıkacak. Yani kılıç yedilisi kılıç üçlüsüyle kapattık. Gizli bir şeyler açığa çıkacak. Özellikle 3 ve 4. Bakın tılsım dörtlüsü, kılıç üçlüsü. Şubat ayının 3'ü ve 4'ü civarı yine artı eksi olarak alın arkadaşlar. Çok pardon. Tamamdır. Şubat ayının 3'ü ve 4'ü ikisi gibi bu tarihlerde özellikle dediğim gibi artı 3 eksi 3 olarak alın, tamam mı? Böyle yapıyorum her zaman. Bu tarihlerde bir şeyler açığa çıkacak. Sen bir şey öğreneceksin. Bir sır, bir gizem, bir ihanet, bir şeyler açığa çıkacak. Herkeste bu etki, bu enerji çok farklı çalışacaktır.
Bir kısım yengeç burçlarında da şöyle bir durum var. Kendinle ilgili gizlediğin, ortaya çıkartamadığın bir yeteneğin, kendine yapmış olduğun bir ihanet ile yüzleşebilirsin. Şuraya bir bakalım. Adalet kartı. Bakın bazılarınızın mahkemeyle alakalı konuları var. Adaletle alakalı konuları var. Eğer bir haksızlığa uğradım diyen sevgili yengeç burcu arkadaşların varsa, kim seni aldattı, kim seni kandırdı. Hani burada kendi lehine sonuçlanabilecek bir şeyleri ortaya çıkartabilirsin. Bunun dışında bolluğun, bereketin yüksek olacak. Yani dışarıdan da destekler gelebilir aynı zamanda. Terazi burcu, Yay burcu, Boğa, Başak, Oğlak, bu kişilerden destekler alacaksın sevgili yengeç burcu. Aynı zamanda bu burçları taşıyan arkadaşların, balık, akrep etkisi olanlar, bu da küçük bir miktar diyelim. Oldukça güzel destekler alacaksınız arkadaşlar. Bir destek kartlarımıza bakalım. Başka neler gelecek diyelim. Burada şöyle bir durum var. Bak şimdi eyleme geçiyorsun artık. Kendi mutluluğun için, kendi adaletin için eyleme geçiyorsun. İş kurabilirsin, şirket açabilirsin, yeni bir işe, yeni bir şirkete başlayabilirsin. Artık ben yeteneklerimi göstermek istiyorum, kendimi göstermek istiyorum, farklı bir alana geçmek istiyorum. Ben artık soyut olarak da, somut olarak da yola çıkmak istiyorum. Yani burada başlıyorsun artık bir şeylere. Sevgili Yengeç burcu. Bir kart daha alalım arkadaşlar. Bir de destek kartlarımıza bakalım. Ay kartı. Evet, burada bazı korkular var arkadaşlar. Yani kesinlikle çok ciddi bir yüzleşme var. Bir kısmınız için de ben şunu aldım. Yani inşallah herkes için böyle çalışsın. Bir kısmınız için de yani burada ya ben korkularımın üzerine gitseymişim, demek ki bunu yaşamayacakmışım gibi bir etki. Ve değnek altılısı geldi. Yani burada diyor ki artık korkularını bırak. Zaten açığa çıkması gereken şeyler aç. Bakın her anlamda farkındalık ve her anlamda bir şeylerin açığa çıkması. Ve diyor ki bak burada senin önün açılacak. Arkadaşlar değnek altılısı. Değnek altılısı. Değnek altılısı. Yani bir başarı, bir zafer, bir şeyin sonuçlanması, istediğin başarıyı elde etmek, güzel bir etkiden bahsetti. Diğer konulara, diğer dikkat etmen gereken şeyleri anlattım. Anne arkadaşlar, anne ya da anne figürlerinden destek almak, anne gibi olan, anaç olan kişilerden destek almak, anaç tarafının yüksek olması, bazılarınız için annenizden getirdiğiniz korkular, kaygılar belki. Hani burada cesaret ya. Yani bazı şeylerin seni ne kadar yanılttığını da göreceksin sevgili Yengeç burcu. Peki diğer, şöyle karıştıralım arkadaşlar. Peki diğer kartlara bakalım ne gelecek diyelim. Gökkuşağı geldi. Gökkuşağı geldi arkadaşlar. Bir şeyler çözüme kavuşacak bu ay senin için. Evet, çözüme kavuşacak. Evet, yüzleşmeler var. Dikkat etmen gereken konular var. Ama keyifli, güzel haberler alacaksın. Peki, burada şöyle bir bakalım. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek gökkuşağı. Sıkıntılı bir gökkuşağı. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek dedi. Hemen bakalım ve düğüm. Bakalım bu ne dedi arkadaşlar. Çözülmeyen problemler, zorlayıcı sorunlar ve karmaşa. İşte bak burada sen bir problemi artık çözüyorsun. Ama bu sadece ne aşk hayatında ne kariyer hayatında, böyle bir paket gibi düşün. Bir paket gibi, hani düğümlenmiş, çözümlenemeyen bir şeylerin çözüme kavuşması var sevgili Yengeç burcu. Hemen şöyle bir bakalım ve şemsiye. Karmaşadan kaçış, mücadele ve direnmek. Evet, bir taraftan kaçmak istiyorsun ama olayların üzerine de gidiyorsun. Yani burada bir güç var. Evet, ben kontrolü elime alacağım, yönetimi elime alacağım dediğim bir durum var. Meditasyon yapmak, dua etmek sana çok ama çok iyi gelecek ve diyor ki iç sesine kulak ver, sakinleş, durul, sessizce kendini ara dedi. Diğer taraf nedir? Yin Yang geldi arkadaşlar. Enerjisel uyum, istikrar, dengeli tutumlar. Bu çok güzel mesajdı. Bir de melek kartımızı alalım bakalım. Yengeç burcu arkadaşıma ne gelecek diyelim. Sana yardım ediyoruz dedi. Yalnız değilsin, bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Bir adet daha alalım. Rüyana ışık ver dedi sevgili Yengeç burcu. Şimdi desenin altında da özgürlük çıkmış arkadaşlar.
Ve hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyanı da yansıyacak diyor. Ve diğer kartta şu: tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor ama sen de bize yardım et diyor. Sen de destek ol diyor. Peki bakalım, bir tane de arketip alalım. Arketip bir tane alacağız arkadaşlar. Bakalım şöyle bir ne gelecek diyelim. Yengeç burcu arkadaşım için. Midas geldi, Pinti. Arkadaşlar şimdi bakalım ne çıkacak, çok merak ettim. Olumlu nitelikler. Dokunduğunu altına dönüştüren girişim ve yaratıcılık kabiliyeti, bakın bu size verilecek. Zaten imparatorca görünce ben bir destede diğer şeylerden korkmuyorum. Arkadaşlar bakın, bu enerjisel olarak akacak size. Kullanıp kullanmamak bizim elimizde. Arkadaşlar bunu unutmayın. Yani yorumları dinlerken o olacak bu olacak değil. Bunu falcılık yapanlar söyler. Evet, enerji akışı bu şekilde, ben de bundan destek alayım. Peki şimdi dokunduğunu altına dönüştüren girişim veya yaratıcılık kabiliyeti, zenginliklerini paylaşmaktan zevk almak. Yani annelik yapmaktan da bahsettik ya, anaç taraf, anne gibi olmak, anne gibi olan kişilerden destek almak. İmparatorça zaten yani doğurganlığın, üretkenliğin, paylaşmak, paylaşımlarda bulunmak, bunlar ekstra güzellik getirecek. Belki de seni bir sıkıntıdan kurtaracak. Belki de değil, öyledir. Ben buna çok inanıyorum. Peki bak şimdi, bunun gölge tarafı nedir? Bak, gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal, tutum nedir dediğimde, para ve duyguları istiflemek. Bakın burada tılsım dörtlüsü var. Yengeçler ikiye ayrılıyor. Hepimizin iyisi kötüsü var arkadaşlar. Şimdi bakın burada para ve duyguları istiflemek, saplantılı bir servetini kaybetme korkusu. Mesaj bu kadardı arkadaşlar. Alması gerekenler mesajları aldı. Sevgili Yengeç Burcu, her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.